Merhabalar. Bugün sizinle bu kutuyu kullanarak parçalarımızı boyayacağımız bir boya kutusu yapacağız. İçinde airbrush'ımızla ya da sprey boyamızla boya yapabileceğimiz bir kutudan bahsediyorum. Malzemelerimiz neler olacak? Bu kutu. En başta bu kutumuz. En önemli parçamız bu. 2 tane elektrik kablosu, bir şerit led, elektrik bandı, bir maket bıçağı, tornavida, küçük bir kablo, kalem, 12 voltluk bir adaptör, koli bandı, banyolarda kullanılan havalandırma motoru ve pervanesi, 2 tane açma kapama düğmesi ve en önemlisi boru. Bunu kombi borusu olarak sorup alabilirsiniz. Metreyle satılıyor. Benim elimde vardı bir tane. Bu kutuyu ben güzelce kapattım. Sonra bana uygun gelen bir bölgesini kesip ön taraf olarak çıkaracağım. Böylece asıl boyayı yapacağımız taraf belli olacak. Sonra böyle bir tarafına bir yuvarlak bir delik açacağım şu motora uygun şekilde. Ondan sonra orası da bizim havalandırmamız olacak. Oradan boya atıklarını dışarı çekip atacak. Sonra cümle aklıma gelmedi değil. Hadi başlayalım. Maket bıçağımı alıyorum. Kesiyorum. Kutumuzun ilk bölümü tamamlanmış oldu. Şimdi içeride bazı bölgelerimiz böyle ne diyeyim ki kabarmış mı denir? Kabarmış şekilde gözüküyor. Hemen onları bantlayarak sabitleyeceğim. Şimdi bu kutumuzun şurasına şu pervane diyeyim, pervaneme uygun bir şekilde bir delik açacağım. Daha sonra onu oraya oturtacağım. Havayı dışarı çekip boru yardımıyla atabilsin diye. Bu pervanenin gördüğünüz gibi böyle sabitlenebilmesi için bir aparatı var. Hemen onu sökeceğim. Galiba sökemeyeceğim. Ah! Sonunda sökmeyi başardım. Bunu ölçek olarak kullanıp bir yuvarlak çizeceğim. Gördüğünüz gibi. Sonra bunu maket bıçağımla keseceğim. Bu motorun çalışması için buraya bir elektrik kablosu bağlayacağız. Yalnız bu kablonun, şimdi göstermek için koyuyorum sadece. Bu kablonun arkadan çıkabilmesi için bu deliğin yanına küçük bir kablo çıkarma aralığı, kablo çıkarma yeri kesmem gerekiyor. Bunu da yapmadan önce hemen şunu bir yerine takayım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kablo şuradan çıkacakmış. Şimdi kablonun çıkacağı yeri göreceksiniz. Merhaba. Evet, orası da kablomuzun çıkacağı delik olacak. Şimdi tekrar çıkarıyorum parçamı. Şimdi kutumuzu kısa bir süreliğine kenara alalım. Pervanemizin kablolarını takalım.
Ha, özür dilerim. Öncelikle bu pervanenin kablosuna ben bir açma kapama düğmesi bağlamak istiyorum. Açma kapama düğmemi açayım. Şu kısa kablonun bir ucunu buna, bir ucunu da diğer tarafa takacağım. Evet, anahtarımı hazırladım. Şöyle bir kablosunu birbirine bantlamak istiyorum. Evet, kablom ve düğmem hazır. Motorum burada. Yalnız bu noktada kabloyu motora bağlamadan önce kutuya motoru takmam gerekiyor. Çünkü kablo dışarıdan gelip içeri girip motora bağlanacak. Aklıma bir şey geldi. Burası motorun deliği. Şurası da kablonun deliği. Eğer ben aralarındaki bağlantıyı sağlarsam motora kabloyu bağlayıp buraya takmak zor olmayacaktır. Nerede kalmıştık? Motorumuzun şöyle bir parçası var. Elektriği bağlamak için. Hemen oraya elektrik bağlantılarımızı yapıyorum. Ekstra yalıtım sağladım biraz önce. Motorumuzun bağlantıları hazır. Şimdi kapağımı kapatacağım. Kapağımı şöyle koyuyorum. Zaten benim bu pervanenin kapağı çıt çıtlı. Çıt diye oturuyor. Bazıları vidalı olabiliyor. Artık siz vidalarsınız ya da benim gibi çıt çıtlısını bulursunuz. Hemen bir deneme yapmak istiyorum. Çalışıp çalışmadığına bakalım. Çoklu prizlerinizi çocuklarınızdan uzak tutunuz. Motorumuz hazır. Buradan bir kameraman geçmiş. Motorumu en son takacağım yerine. Çünkü kutunun içerisinde yapmam gereken bazı işlemler var. Nedir o? Mesela şerit ledlerimi kutunun içine döşeyeceğim. Engel olmaması için de motoru en son takacağım kısacası. Sadece beyaz olan şerit ledler var. Onları tercih etmenizi tavsiye ederim. Ben maalesef elimde RGB yani 3 renk olan şerit ledlerden vardı. Bunlarda da şöyle bir şey var. Şu gördüğünüz zaten yeşil, kırmızı ve mavi olan uçlar, eksi uçlar. Bu da artı uç. Eksi ucun hangisini bağlarsanız led o renk yanıyor. Üçünü birden bağlarsanız beyaz yanıyor ama bu da gerçek beyaz değil maalesef. Üç rengin karışımı olan beyaz. Bu yüzden siz tek renk yani tek renk beyaz olan ledleri tercih ederseniz sizin için daha iyi bir kutu olacaktır. Ledlerimi çalıştırmak için kullanacağım adaptörümün fişini ve düğmesini hazırlamak istiyorum. Bunun için yine şöyle bir kablo ve fiş kullanacağım. Şöyle bir düğme kullanacağım. Bir de şöyle 12 voltluk bir adaptör kullanacağım.
Bu adaptörün şurada görmüş olduğunuz gibi şebeke elektriğini buraya bağlayacağız. Eğer siz topraklı bir kablo fiş kullanıyorsanız toprağı da buraya bağlayacaksınız. Burası da artı ve eksi çıkışlarımız. LED'imizi de bu ayaklara bağlayacağız. Hadi hemen başlayalım. Benim daha önceki bir projede kullandığım bir kabloydu bu. Onda da bu araya bir düğme bağlamıştım. Onun için benim böyle hazır bir kablom var. Sizin yoksa tek yapmanız gereken kablonun bir tarafını kesip o kestiğiniz ucun birini buraya, diğer ucunu da uç kalmamış. Siz bu kablo sıyırma işini yan keskiyle yaparsanız daha iyi olur. Ben şu anda yan keskiyi almaya gitmeye üşendiğim için maket bıçağıyla yapıyorum. Hoppa. Bunu da bu uca takıyorum. Güzelce sıkıyorum. Evet. Elektrik kablom hazır. Kimin üstünde denesek acaba? Şimdi bunun biraz önce gösterdiğim gibi bir ucunu şuraya, bir ucunu buraya bağlayacağız. Hemen onların da vidalarını biraz gevşeteyim. Gerçi zaten gevşekmişler. Şu şekilde. Evet, şimdi şuraya. Bunun beyaz renk olan, bu ledde beyaz, bütün renkler, bütün ledlerde, şerit ledlerde bu beyaz mıdır bilmiyorum ama bizimkinde bu beyaz. Beyaz olan artı. Bunu hemen artı uca bağlıyorum. Şimdi size biraz önce ne demek istediğimi göstereceğim. Hemen fişimi bir takayım. Şu an adaptörde elektrik var. Bir düğmeyi kapatıyorum. Elektrik gitti. Elektrik geldi. Şimdi bakın. Göreceksiniz. Yeşil kabloyu eksiye değdirdiğimde şerit ledim yeşil yanacak. Kırmızıyı değdirdiğimde kırmızı yanacak. Maviyi değdirdiğimde mavi yanacak. Üçünü birleştirip değdirdiğim zaman beyaz yanacak. Bu gerçek beyaz değildir. Bu yüzden size şiddetle normal beyazı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şerit ledimi kutunun içine döşeyeceğim. Şimdi kutumu alacağım. Şerit ledi bant kullanarak kutunun yan duvarlarına, üst duvarına yapıştırarak, böyle döşeyerek diyeyim, daha doğrusu döşeyerek arkadan çıkaracağım. Daha sonra o arkadan çıkardığım bölümünü de adaptöre bağlayıp kutunun içinin aydınlanmasını sağlayacağım. Kutunun içini ne için aydınlatıyorum? Boya yaparken daha iyi görüp boyalar yapılmış mı, yapılmamış mı, eksik bir yer kalmış mı, yanlış olmuş mu, olmamış mı diye görmek adına çok iyi oluyor. Şerit ledsiz, daha doğrusu ışıksız bir şekilde de kutu yaptığım zamanında o özellikle güneş battıktan sonra kullandığınızda bayağı zor oluyor. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Biraz böyle göz kararı boyuyorsunuz. Bir çıkarıyorsunuz. Kuruduktan sonra
Aman orada boya var mı? Ya neyse, ben düşeyim. Şimdi kutumun şöyle mesela bir sıra böyle, 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 bir sıra böyle şeklinde şerit ledlerini yerleştireceğim. Buradan çıkış yapacağım. Hemen orayı bir maket bıçağıyla şöyle kabaca kesiyorum. Orada bir delik açtım. LED'imin adaptöre bağlayacağım kısmını oradan dışarı veriyorum. Şimdi hemen ilk çıktığı noktaya onu, yani LED'i bantlayacağım. Pudralı bir eldiven kullandığım için ellerim beyaz. Şöyle kabaca bir bantlayayım onu oraya. Sonra söylediğim gibi şöyle şu şekilde tekrar bantlıyorum. Ve bunu bu şekilde devam ettireceğim. Şerit ledimi döşemeyi bitirdim. Bakabilirsiniz. İki şey kaldı. Birisi motoru yerine, yani pervanemizi yerine oturtmak. Bunun dışında da pervanemize şeyimizi nasıl diyor siz? Borumuzu takmak kaldı. Borumuzu takarken zaten boruyu sadece o pervanenin ucuna yerleştireceğiz ve deli bağlar gibi bantlayacağız. Şimdi hemen bir ledlerimizi deneyelim bakalım çalışıyorlar mı? Adaptöre bağlayalım. Bunu görmeniz için kutumu şöyle çeviriyorum. Adaptörümün daha önce size gösterdiğim yerlerini, yani artı ve eksilerini artık yerlerine takıyorum. Tada! Gördüğünüz gibi boya yapacağınız alan gerçekten çok aydınlık oluyor. Bu sayede boyanızı doğru yapıp yapmadığınızı gayet güzel bir şekilde anlayabilirsiniz. Hatta biz ledlerimizi de açmışken motorumuzu yerine takalım. Şu şekilde kabloyu dışarı vereceğim. Sonra şu kablo deliğimize kabloyu oturtup arkasından pervanemi yerine gördüğünüz gibi oturtacağım. Yerine oturtarak pervanemizi sabitleyeceğiz. Evet. Aslında kabaca tamamlandı. Sadece yapmamız gereken boruyu yerine takmak kaldı. Evet, artık borumuzu takabiliriz. Borumuzu nasıl takacağız? Sevgili koli bandımızla takacağız. Lütfen boru gelsin. Borumuz da geldiğine göre artık koli bandımızla bu borumuzu sabitlemeye çalışabiliriz. Önce borunun etrafında koli bandını bir tur sarıyorum. Koli bandım dirençli çıkmadı. Kendisi dönüyor, bakın. Dönüyor. Geri gelsin. Koli bandını şuraya güzelce saracağım. Boru bir rahat dur. Boru. Detay çekiyoruz. Borumuzu da taktık. Böylece kutumuz bitmiş oldu. Eğer siz arzu ediyorsanız istediğiniz renk kartonla üzerini kaplayarak
daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Ben daha önce yaptığım bir kutuyu siyah kartonla kaplamıştım. Gayet de güzel olmuştu. Siz kendi ortamınıza, kendi isteğinize göre istediğiniz renk kaplayarak bunun çok daha güzel gözükmesini sağlayabilir ve çok ucuza mal edebilirsiniz. Bu yaptığımız kutuda en pahalı parçamız pervanemiz. O da hemen hemen her hırdavatçıda var ve 30 ila 40 lira arası bir ücrette. Diğer her şey çok ucuz. Gidip 800, 900, 1000, belki 1500 lira bir boyama kutusuna vermek yerine 50-60 liraya bu kutuyu mal edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.